Sevgili dostlarım merhaba, hoş geldiniz. Gözünüz aydın. Hepimize geçmiş olsun, Venüs Retrosu bitti. Evet, 2025 yılından beri yaşadığımız Retrolar serisi 13 Nisan itibariyle Venüs'ün normal hareketine geçmek üzere olduğu günle noktalanıyor. 14 Nisan Pazartesi hem yeni hafta hem de Nisan ayının iddiasını ortaya koyacak yeni bir haftaya giriyoruz. 14 Nisan'dan itibaren Nisan ayının sonuna kadar, hatta Mayıs ayına, Haziran ayına da sirayet edecek çok önemli bir aslında evreyi kapattık. Hani bu arada güzellikleri getirecek kesinlikle. Diğer taraftan da artık retrolar bittiğine göre 2025 yılından beri hakikaten ciddi bir yorgunluk yaşattı bize. Ve gezegenlerimiz çok uzun süren burç yolculuklarına bu hafta noktayı koyuyor. Sırasıyla çok önemli bir günden bahsediyorum. 16 Nisan gün öğlen saatleri 11'de Merkür Koç burcuna geçer ve mental olarak pasif agresif Balık burcu stelyumunda devam eden ama artık Koç noktasına geçen Neptün'le yan yana ilerleyecek 16-18 Nisan aralığında çok güçlü direkt harekete geçirecek bir süreci devreye sokuyor. Gerçekten çok önemli diyorum çünkü çok uzun zamandan beri işte gezegenlerin özellikle hızlı ilerleyen mesela Merkür'ün böyle düşünceyi harekete geçirme, eyleme dökme anlamında bizi pasif bıraktı. Bunun Merkür, bunun yanında Venüs, Kuzey düğüm, Satürn, yani yoğun bir gezegen birikim. Bu arada Venüs hala düze döndü ama orada devam ediyor. Bu arada hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Terazi burcu dolunayından çıktık ve şu anda sürüyor etkileri, bu hafta boyunca devam edecek. Tema ilişkilerdi, tema paraydı, tema duygusal ihtiyaçlarımız, ilişkilerdeki denge, siyaset veya benzeri böyle ticari konular, mahkeme hukuki süreçler, güzellik, estetik, para. Şimdi hepsi Venüs'e bağlıydı ve Venüs yaklaşık 40-45 günden beri, yani çok uzun bir süredir retroydu arkadaşlar. Bütün bu süreçte Merkür de buraya retro olarak eşlik etti. Onun öncesinde Mars da buraya retro olarak eşlik etti. Hakikaten bizi çok yoran bir süreçti. Şimdi Venüs'ün düzelmesi demek bu saymış olduğum tüm konularda hayatımızda daha rahat bir akış getiriyor. Pazartesi günden itibaren tüm ne iş yapmak istiyorsanız, hayatınıza nasıl bir konu varsa, ne gibi terslikler yaşadınız, ilişkileriniz, işiniz, karar bekleyen konular ki bazılarımıza hayal kırıklıkları yaratmış ya da sonuçlar istediğimiz gibi olmamış olabilir. Fakat bu dolunayın çok da güzel Spika yıldızıyla kavuştu. Bu şanstır, fırsattır, manevi ve maddi olarak güzel sürprizlerdir. Bunun etkilerini de göreceğiz. Ama onlar bu hafta başlıyor arkadaşlar. Aslında Nisan ayı 16'sında Merkür'ün Koç'a geçmesiyle direkt eylem zamanı başlıyor artık. Her şeyde hareket edeceğiz. Çok hızlı. Dünyayı da aynı şekilde düşünün. Ve Koç etkisiyle liderleri, patronları, medyayı, hayatımızda olup biten her şeyi, halkı, ne düşünüyorsak bizim bireysel hayatlarımızda da artık eylem zamanı başlamıştır. Durmak yok. Zaman çok hızlı ilerleyecek. 16 Nisan saat 11.11'de ve 17 Nisan'da tam kavuşumda olacak. Hatta şuraya not düşmüşüm sevgili dostlarım. Ay da o gün Yay burcunda olacak. 16 Nisan günü ayla, hani ateş element çok güçlü. Bana kalırsa hani 16, 17 hatta 18 Nisan çok önemli etkileşimler olacak gökyüzünde. Hemen yine bu gezegen geçişimizin en önemlilerinden bir tanesi, bakın Mars. Yaklaşık 6 aydan beri gerçekten çok zorladı bizi. 2024 yılının 6 aralığından beri Aslan burcunda başlayan retrosu Yengeç'e devam etti ve şu an Yengeç'te ve 18 Nisan Cuma günü artık tamamıyla oradan çıkıyor ve o en başta başladığı yere Aslan burcuna Mars geçiş yapıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Hemen şuraya da iddialı bir cümle yazmışım, söylüyorum arkadaşlar. Dev başlangıçlar. Dev. Çok iddialı günler. Nisan ayı iddiasını işte burada ortaya koymaya başlıyor sevgili dostlar. Bu kadar güçlü Koç, liderler, Aslan,
önemli insanlar ve önem taşıyan işler. Önde olmak, öne çıkmak, parlamak, iddialı. Yani çok iddialı girişimler duyacağız. Şirketleri duyacağız. Dünyada ki ortaklıkları duyacağız. Liderler ve ülkeler arasındaki ciddi zorlayıcı etkileri olacak bu arada. Çünkü hemen altını çiziyorum. Bu 14 ve 20 Nisan haftasının pazar günü, yani 20 Nisan günü artık hayatımıza toprak giriyor. Yaklaşık 3 aydır sıfır toprakla ilerleyen astrolojik gökyüzü 20 Nisan günü Güneşin Boğa burcuna geçmesiyle evet hayatımıza toprağı katıyor. Toprak eksikliği hayatta biraz savrulmak, zedelenmek, köksüz ağaç gibi oradan oraya evrilmektir. Yani demir atamıyorsun, köklenemiyorsun, istikrar olmuyor. Evet, Güneş'in pazar günü Boğa burcuna geçişiyle bu alanda da çok önemli bir etkileşim başlayacak. Sevgili dostlar, hayatımıza aradığımız güven diyelim. Hani maddi olarak, manevi olarak, aidiyet duygusu olarak bir eksiklik içindeydik. Dolayısıyla bu anlamda da çok güçlü bir dönemi bu hafta itibariyle yaşamaya başlıyoruz. Gerçekten şu ana kadar olan her şey için yaşandı ve bitti diyorum. Şu andan itibaren yaşayacaklarımız asla geriye dönüp bakabileceğimiz bir bize tüyo vermeyecek. Şu andan itibaren atacağımız adımlar, söyleyeceğimiz laflar, yapacağımız davranışlar herkes için geçerli. Bu arada tabii ki bazı belli başlı burç grupları burada daha farklı etkiler alacak. Fakat hayat direkt ileriye dönmüş durumda. Sevgili dostlarım, yani o kadar önemli bir Nisan 16'sı itibariyle başlıyor ki 20'si itibariyle ise hemen onu da şöyle kısaca özetleyeceğim. Çevremde olan danışanlarım veya diğer arkadaş çevrem diyeyim, çok sosyal medyada negatif etkide çok paylaşmayı sevmeyen birisiyim. Öyle bir astroloğum. Fakat 20 Nisan itibariyle çok önemli, hatta çok zor da olabilecek bir dönem başlıyor. Çünkü sabitlerin arasında işte Mars'ın, Plüton'un, Güneş'in buralarda ilerliyor olması direkt ekonomik anlamda parasal konularla ilgili çok önemli gelişmeleri hayatımıza sokacak sevgili dostlar. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ekonomi bakımından, yani ciddi dünyada, Türkiye'de para piyasalarında, borsada, altında inanılmaz şeylere şahit olacağız. Nokta diyorum. Ve şimdi bakalım haftanın şöyle günlerine göre neler olacak sevgili dostlar. Hemen başlıyoruz. Evet, Merkür tam olarak 16 Nisan'da Koç burcuna geçiş yapıyor. 17 Nisan saat 07 sıralarında da Neptün'ün 0 derecesinde Merkür'le kavuşuyor. Büyük olmayabilir, çok iddialı olmayabilir. Dünya için öyle. Ama kişisel olarak baktığımızda her adım atabilir, her niyetinizi yapabilir, her şeye girişilebilir. Çünkü sıfır noktası astrolojide, sıfır nokta Koç noktası çok önemli bir derecedir. Saat 07 olmuş bu arada tam olarak başlangıç. Ama bu çarşamba günü başlıyor sevgili dostlar. Biraz önce söylediğim gibi 16 Nisan sabah 11.11'de geçiyor ve 16'sı 17'si kavuşum olarak bütün gün kabul edilebilir ve değerlendirebilirsiniz. Hayata geçirmek istediğiniz düşünceleriniz, uzun vadeli fikirleriniz için kesinlikle lütfen değerlendirin. Konuşma yapmak, özellikle mesela fikir beyan etmek için güzel bir gün olduğunu söyleyebilirim. Bilhassa da çarşamba günü, dediğim gibi Ay Yay burcunda. Yine perşembe günü de kullanabilirsiniz bu anlamda. Çünkü hemen ardından Cuma günü ayın 18'inde Mars'ın oraya geçmesiyle, yani Aslan burcuna geçmesiyle, o da günün ilk saatlerinde olacak bu arada. Gerçekten hayati derecede hepimizi çok ilgilendiren bir durum. Şimdi günlere göre baktığımızda bakın, bu haftanın ilk 2,5 günü diyelim. Pazartesi, Salı Akrep burcunda.
Dolayısıyla bu arada salı günü güzel bir günmüş. Salı günü yine Ay Akrep Burcu'nda, fakat değerlendirebilirsiniz. Güzel etkileşimler var. Ayın düğümlerle, Venüs'le, Satürn'le çok değerli, kıymetli açıları var. Fakat bu 2 gün manevi olarak iyi olabilir, maddi olarak çok enteresan. Finansla ilgili konularda, para piyasaları, bankalar biraz daha böyle stres barındırıyor. Bunu söyleyebilirim. Ayın 16'sına geçtiğimizde 16, 17 Cuma günü, yani ayın 18'inin akşam saatlerine kadar Ay Yay burcunda. Demek ki çarşamba, perşembe, cuma günü arkadaşlar e, ileriye dönük planlar, seyahatler, akademik konular, yolculuklar, yine mahkemeyle ilgili gündemler, eğitim burada çok önemli, öne çıkacak. Eğitimle ilgili konular, ama cuma günü biraz bir tık sert bir gün. Çok önemli işler, görüşmeler, konuşmalar için çok da böyle tavsiye edemeyeceğim. Sert açıları var gökyüzünde. Ama cumartesiden sonraki, özellikle pazar günü, ben burada bütün her şey için vaat edebilirim size. Harika bir etki var gökyüzünde, çünkü Merkür Plüto ile, bakın. Ve bu etki cumartesi günü başlayacak. Uranüs, Venüs, Ay Satürn, Ay Venüs. Ondan sonra Mars ve Neptün arasında uyumlu. Şimdi bir kısmımız için uyumlu olabilir. Diğer yandan pazar günden itibaren, yani 20'si itibariyle 20 ve 27 Nisan, ki 27 Nisan da çok önemli bir tarih. Önemli, kritik şeyler yaşayacağız. Çok iddialı bir gökyüzü başlayacak pazar günü itibariyle. Fakat o gün işte parasal konularda, ailevi konularda, ilişkilerimizde ve bilhassa Ay Oğlak Burcu'nda olacak. İşle ilgili konular, kariyerle ilgili planlamalar. Hafta sonu olabilir ama bir gün sonraya belki planlar yapacaksınız. Bunu değerlendirebilirsiniz. Finans açısından da değerlendirilebilecek zaman dilimi. Ve şöyle baktığımda hemen 20'sinden sonraki, mesela pazartesiye baktığımda çok acayip şeyler başlıyor gerçekten. Hani dünyada inanılmaz derecede, çünkü kova enerjisi geliyor hemen peşinden arkadaşlar. Sosyallik, bireysellik, ayak direme, özgürlükler, hani bireysel özgürlükler, toplumsal özgürlükler, kısıtlanmalar, bu anlamda, çünkü satürnyen etkiler var. İşte Güneş Mars karesi tam olarak etkinleşiyor. Bu da pazar akşamı başlıyor etkisi falan. Yani bu haftanın sonrasında gelecek hafta biraz bizi şaşırtacak. Ellerinde gücü olan, yetki sahibi insanların, kişilerin gövde gösterileri resmen burada başlamış olacak. Şimdi arkadaşlar, gerçekten enteresan bir zaman geride bıraktık ve asıl enteresan olan da, çok hızlı bir şekilde hayatın böyle o kadar hızlı değiştiğini ve değişmeye başladığını göreceğiz ki. Tabii bireysel anlamda, burç bazında farklı etkiler alacağız. Hatta çok güzel etkiler de alacağız. İşte aşktır, paradır, gayrimenkullerdir vesaire. Bakalım burç bazında bizler nasıl etkiler alıyoruz? Hemen ona geçelim. Sevgili koçlar, Merkür sizin burcunuza geçiyor. Ve Mars da Aslan Burcu'na geçiyor. Yani 16'sında Merkür, 18'inde Mars. Bu koçlar için inanılmaz, hayatlarına hız katacak ve yaklaşık yarım seneden beri, yani Aralık ayından beri süren, gündeminizi çok yoğun bir şekilde etkileyen aile, ev, oradaki konular, biraz arka plan konular, işte biraz içsel sıkıntılar vesaire falan, bunların hepsi bitiyor sevgili koçlar. 16'sı itibariyle söz sahibi sizsiniz. Hızlı kararlar verecek, ani girişimler yapacak, ilişkilerde, çocuklarla ilgili konularda, piyasalar, para, şans, biraz daha böyle aktif bir enerjide ayın 18 itibariyle Mars'ın Aslan'a geçmesiyle başlıyor. Şöyle söyleyebilirim ki, Koç burçları Nisan'ın 16'sından itibaren Mayıs sonuna kadar sürecek inanılmaz dinamik ve kendilerini pozitif yönde çok olumlu etkileyecek bir sürece bu hafta itibariyle giriyorsunuz efendim. Detayları Nisan ayı burç yorumlarından daha etkili bir şekilde izleyin. Değerli boğa ve yükselen burcu boğa olan sevgili arkadaşlar, bu hafta itibariyle ayın 16'sında Merkür'ün Koç burcuna geçişi sizi biraz zihinsel olarak,
biraz daha dinlendirecek bir süreç olacak. Uzun vadeden beri belki sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, oralarla ilgili ya da onlarla ilgili belki gündemleriniz oldu sosyal ilişkilerinizde. Belki biraz onların işleri ya da onların günlük durumlarıyla ilgilendiniz. Şimdi artık biraz daha dinlenme moduna geçiyorsunuz ve ayın 18'inde Mars'ın Aslan Burcu'na geçmesiyle ise şöyle söyleyeyim size, 2024 Aralık ayının başında, ama onun öncesine gidelim, Eylül ayı. Yani Eylül ve Aralık ayında gündeminizde ne vardı bir hatırlayın şöyle bir. Yani aile, eviniz, yaşam yeriniz, buradaki gündemleriniz, belki ebeveynleriniz, efendim taşınma gündeminiz vardı belki. Buna benzer konular daha çok gündemimize geliyor ve hepsinden önemlisi ise bu ayın 20'sinde 20 Nisan'da Güneş'in Boğa'ya geçmesiyle beraber şu an itibariyle düşündüğünüz, plan yaptığınız ne varsa aslında Güneş sizin için parlayacağı için pazar günü itibariyle hayata geçirmek için daha büyük bir istek, daha büyük bir heyecan ve Güneş de sizin için parlamaya başlayacağı için buradan hepinizin de şimdiden doğum gününü kutluyorum. Bu arada siz çok etki aldınız çünkü yönetici gezegeniniz Venüs retroydu ve ayın 14 Nisan itibariyle artık Venüs retrosu da bitti. Yani biraz dinlenme süreci başlıyor ama 20'sinden sonra çok aktif bir süreç yine devam edecek sizin için ama her şey çok daha rahat ve kolay olacak. Sevgili ikizler, yükselen burcu ikizler, sevgili dostlar, şimdi retrolar bitti. Ayın 16'sında artık Merkür Koç burcuna geçiyor ve ikizler burçlarının aslında çok böyle daha sosyal hayatın içine doğru akmaya başlayacağınız bir dönemi başlıyor. Kariyerde, mesleğinde, işte aile içindeki konularda oldukça stresli zamanlar geçirdiniz. Venüs retrosu da bitti ayın 14'ü itibariyle. Şimdi ikizler burcu için çok daha rahat, hatta şöyle diyebilirim, Nisan ayının ikinci yarısına itibaren en rahat edecek, daha rahat ilerleyecek burcu sizsiniz ve 18'inden itibaren finansal konularda çok mücadele veren, zorlanan ikizler artık o alanda da rahatlıyorsunuz ve Mars Aslan Burcu'na geçiyor. Seyahatlere başlıyorsunuz. Yakın çevrenizde ilişkiler güçleniyor. Daha çok girişim yapacaksınız. Araçlarınız, dijital konular, sosyal medya vesaire bunlarla ilgili daha girişimci bir süreç hızlanıyor. Üstelik ateş elementine geçen gökyüzü gerçekten ikizler burçlarını, çünkü yönetici gezegeninizde Merkür ayın 16'sı itibariyle büyük bir özgürleşme hayatınıza giriyor. Hayırlı olsun efendim. Yengeçler, sevgili yengeç burçları, bu bir müjde yayını diyebilirim size. Gerçekten 4 aydır yaklaşık Mars'ın sizi yorduğu kadar hiçbir şey yormamış olabilir ve 14 Nisan haftasında tam olarak 18 Nisan sabah 07.26'da Mars burcunuzu terk ediyor. Çok geçmiş olsun. Sağlık sorunu yaşamış, hayatınız biraz karışmış, ilişkilerinde problemler yaşamış veya bazı mesleki durumlarda önemli arada kalmışlıklar ya da tıkanık yaşamış olabilirsiniz. Çünkü gerçekten zordu. Bu arada sağlık sorunları olanlara da geçmiş olsun diyorum. Bu büyük bir müjde aslında size ve ayın 16'sında asıl Merkür artık kariyer evinize, Koç burcuna geçiyor ve Neptün'le kavuşacak. Eğer hatta böyle kariyer evinizde böyle ilk derecelerde işte 0 ila 5 derece arasında yerleşiminiz varsa girişim, başlangıç, artık geçmişte yaşananlar bitti, geride kaldı. Yeni adımlar ve çok radikal adımlar, hatta çok kararlılıkla ilerleyeceğiniz bir süreci başlatmış oluyor. Ayın 16'sında, 18'inde Mars'ın Aslan'a geçişiyle burası çok destekleniyor bu arada. Hani Mars Merkür üçgeni olacak. Yaptıklarınız, konuştuklarınızla çok örtüşebilir. Önemli konuşmalar yapın ve kararlı olun, faydasını göreceğinizi söyleyebilirim. En yorulan sizdiniz ama unutmayın, çok az kaldı. Haziran ayı itibariyle en çok sevinen de siz olacaksınız efendim. Sevgili Aslan, yükselen burcu Aslan dostlar. Evet, Merkür Koç burcuna geçiyor ve bu Aslan burçları için tüm yaşam enerjinizle beraber hareket etmeniz gereken her alanda size önünüzü açacak, özgürlükleri getirecek bir transit. 18 Nisan'da ise Mars'ın burcunuza geçişiyle seyahatler, tıkanmış
ekonomik bakımdan ödemeler, finans durumları buralarda artık Merkür oradan ayrılıyor. Venüs retrosu sona erdi ayın 14'ünde. En belirgin etkileri, önünüzü açacak etkileri siz yaşayacaksınız. Gerçekten 14 Nisan haftası bir milat gibi diyebilirim. Seyahat, eğitim, hukuki süreçler, pasaport, vize işlemleri, ondan sonra uzun seyahatler, yurt dışı işleri ne varsa hayatınızdaki birçok aslan bol bol aslında burada girişimler yapacak. Efendim burası şans evidir. Kişisel gelişimle, efendim biraz daha akademik konularla çok ilgilidir. Bir şeyler öğrenmek için de hızla bir şeyler hayatınıza giriyor. Dolunayın etkileri de tabii ki aktif olacak. En önemlisi de ayın 18'inde Mars'ın burcunuza geçmesi ve önümüzdeki 2 ay boyunca hayatınızda girişemediğiniz, sizi engelleyen, sizi tutan bazı zorluklarla uğraştılar. Gerçekten ciddi manipülasyon yaşadılar. Sağlık sorunları da bazı aslanlar yaşadı. Çünkü Mars uzun zamandan beri kendilerini orada zorladı. Ama artık en özgürlüğüne kavuşan bence aslan burçları olacak efendim. Çok geçmiş olsun diyorum ve tadını çıkarın ve asla ipin ucunu bırakmayın. Harika enerjiler altında olacaksınız çünkü. Başaklar ve yükselen burcu Başak sevgili dostlar, Nisan'ın ikinci yarısında 14 Nisan haftasında Merkür yani yönetici gezegeniniz Koç burcuna geçiyor ve bu sizin geçtiğimiz dönemde işte ilişkileriniz, ortaklıklar, evli olanlar belki evliliklerinde, üstelik Venüs'te retro burada yaptı. Buralarda daha çok günlük, güncel enerjiler aktifte. 16'sına itibaren artık finansal paylaşımlar, işte belki ödemeler, sigortalar, vergiler, bankalar, bu alandaki paylaşımlarınız, orada biraz daha garanti işler yapma olabilir. İşte krediler, borçlar, borçlanmalar vesaire, belki yapılandırmalar için biraz da manipüle bir alan açıkçası. Burada Merkür sizin buradaki sorunları diyelim ya da gündemde olan mevcut işleri daha hızlı ve kolay çözeceğinizi gösteriyor. Önemli bir hareket gezegenimiz Mars yaklaşık 6 aylık yengeç transitini, aslan ve yengeç diyelim çünkü aslanda başladı, o da bitiriyor. O da cuma günü olacak ve Mayıs ayının sonuna kadar Başaklar biraz dinlenmeye geçiyor. Biraz daha karşı atak da yapmayacaklar. Biraz daha sakinleşmeye, belki kafalarını dinlemeye ihtiyaçları var. Biraz düşmanlıklara karşı eş ve partner ilişkileri, yaptıkları ortaklıklarda vesaire belki biraz daha dikkatli olmaları gerekebilir. Arka planda çünkü böyle bir etki söz konusu olacak ama dediğim gibi biraz enerjiye yeniden kendini toparlamak için ihtiyacınız olacak gibi duruyor. Dönemsel olarak baktığımızda sizin için güzel olacak süreç ise 20 Nisan ve sonrası Güneş'in Boğa burcuna geçişiyle başlıyor. Seyahatler başlıyor efendim. Uzak yerler, sınavlar, eğitim vesaire, bunlar için de güzel bir süreç sizinle birlikte olacak. Sevgili terazi, yükselen teraziler, evet bu dönemin en belki zorlananlarından biri sizsiniz. Çünkü yönetici gezegeniniz Venüs retroydu. Ve 14 Nisan pazartesi günü itibariyle Venüs retrosu artık sona erdi. Geçmiş olsun diyorum tüm terazi burçlarına. Ve tabii ki hayatlarında çok önemli bir dönüşüm zamanı, artık Neptün biliyorsunuz ilişkiler evinize geçti. Ve 16 Nisan günü Merkür Koç burcuna geçerek orada Venüs'le kavuşacak. Ben teraziler için tüm ilişkilerinizde, bireysel ilişkilerinizde, sosyal ilişkilerinizde, evlilikler, ortaklıklar vesaire ve aynı zamanda kariyer ve statüyle ilgili de ve belki ailelerine yansıyan önemli geçişler de yaşadılar. Mars kariyer evlerinde yaklaşık 6 aydır bayağı bir zorladı. Hepsi bu hafta bitiyor. Ve 16 Nisan itibariyle tüm ilişkilerinizde çok hızlı bir süreç başlıyor. Ve bunu değerlendirin. Yeni bir ilişkiye hazırlanmak veya yeni bir ilişki modeline geçmek, yeni bir farklı bir iş ortaklık projesi mesela olabilir. Çünkü burayı 18 Nisan'da artık o yengeç burcunu terk eden Mars'ın Aslan'a geçmesiyle sosyal alana yansıyor. Girişimler, sosyal çevrede
etrafınızda olanlar, kişiler, insanlar orada çok parlayacaklar terazi burçları. Artık Venüs de retrosunu bitirdiğine göre ve yavaş yavaş Mayıs ayı itibariyle ilişkiler evine geçtiğine göre ben bu dönemin en böyle tahtına oturacak burcu olarak sizi görüyorum. Birçok terazi yeni ilişkilere, yeni iş ortaklıklarına imza atacaklar. Bazıları evlenmeye doğru ilerleyecekler. Eğer anlaşmazlıklar varsa iş projelerinde mesela yeni bir proje geliştirdiniz, sonuç bekliyorsunuz. Fakat bir türlü ilerleyemediniz. Çok hızlı bir ilerleme geliyor sevgili terazi burçları. Gerçekten Nisan ayının 16'sından itibaren tüm gündeminiz 18'inde Mars'ın buraya geçmesiyle, yani Aslan'a geçmesiyle her şey değişiyor. Eğer ekonomik bakımdan, finansal bakımdan bir girişim, devlet destekli bir şey, kredi vesaire bir proje falan da olabilir mesela. 20 Nisan ve sonrası çok enteresan, hızlı, hayatınızın çok önemli bir dönemi. Evet, Nisan'ın ikinci dönemi itibariyle başlıyor. Hayırlı olsun diyorum ve Nisan ayı burç yorumlarınızı mutlaka izleyin derim. Akrep ve yükselen burcu akrep sevgili dostlar. Merkür Koç burcuna geçiyor. Mars Aslan burcuna geçiyor. 16 Nisan ve 18 Nisan sizin için de şöyle söyleyeceğim, işle ilgili, sağlık, günlük rutinleriniz, bu alanlar güçleniyor. Merkür'ün 16'sında Koç'a geçmesiyle artık Neptün de oraya geçti. Demek ki akrep burçlarının iş yaşamlarını, günlük rutinlerini, alışkanlıklarını, fiziksel bedenlerini ilgilendiren konuları biraz daha hızlı bir şekilde, süratli bir şekilde iyileştirmeye doğru götürecektir. Burada fiziksel aktivitelere dikkat edin ama işte fazlalıklara dikkat edin, kilo sorunlarına dikkat edin, kemiklerinize dikkat edin, baş ve ilgilenizle ilgili sağlık sorunlarınıza, tansiyon vesaire bunlara dikkat edeceğiz. Çünkü Neptün buraya geçtiğine göre artık günlük rutinlerinizde sizi zorlayan, mesela diyelim fiziki koşullar zorluyor. Buralarda bir yenilik yapmalısınız. Beslenmeni mi değiştireceksin? İşte ufak ufak egzersizler mi yapacaksın gibi düşünün. Diğer taraftan işle ilgili konularda çok hızlı, beklediğiniz gelmeyen, işte ağırlaşmış, işte uzak bir yerden iş bekliyorsun, ticaret yapıyordun durdu diyelim. Şu olabilir, yurt dışı ile ilgili konularda oldukça şeydi böyle, orada bir Mars retrosu falan yaşandı. Oralar da artık açılıyor çünkü 18'inde Mars Aslan Burcu'na geçişini yapıyor. İyi o haber şu ki hemen 18'inde burada iş ve kariyer alanında güçlü bir girişim etkisi akrepleri bekliyor. Terazi dolunayı biraz manipüle etmiş olabilir. Etkisi de biraz daha sürecek. Fakat 14 Nisan haftasına itibaren, ki bu daha çok 18'inde daha aktif göreceksiniz. 20 Nisan hatta çok önemli bir tarih, tamamıyla akreplerin ikili ilişki modelleri. Çünkü Venüs de retroydu. Yeni bir sürece doğru da evrilecek. Açıkçası hani Mars'ın bu geçişiyle, ki hayatınızın tepesine bir Mars oturacak ve yaklaşık Mayıs sonuna kadar da orada. Dolayısıyla her türlü hayat mücadelesini daha güçlü şekilde işle ilgili verimlilikler bakımından bence yaşatacak size ve bazı iş ortaklıkları, yeni bir şeyleri öğrenme planları da devreye girecek. İyi değerlendirin. Yaylar ve yükselen burcu yay sevgili dostlar. Evet, bu hafta Merkür'ün Koç'a geçmesi, ayın 16'sında Mars'ın Aslan'a geçmesi en çok yayların hayatında renkli, ihtişamlı, pozitif yönde çok iyi etkiler getirmeye başlayacak. Yaşam enerjiniz bir defa her şeyden önce yükseliyor sevgili yay burçları. Tam 16'sında günlük rutinlerinizin dışında biraz böyle aile, eve kapanma falandı gündeminiz. Şimdi ikili ilişkiler dahil, çocuklar, yeni hobiler geliştirmek, yeni sanatla daha böyle sanatsal çalışmalara yatkın olmak, flörtler özellikle daha fazla devreye girecek. Belki çocukları olanların belki çocuklarıyla ilgili olabilir bu arada. Ve seyahatler devreye giriyor ayın 18'inde Mars'ın buraya geçişiyle. Ne oluyor? Seyahatler başlıyor. İşte eğitimle, kültürel konularla, turizmle, efendim biraz daha şey de olabilir burada bazı yaylar için. Mesela uzak yerlerle ilgili hukuki süreçler falan da olma ihtimali var. Ama her halükarda
Yayların zaten mesleki anlamda hayat duruşları, domine ettikleri her şey biraz daha böyle sınırların kalktığı bir süreç. Daha özgür, daha, geniş açıdan bakabilecekler. Dolayısıyla da, uzun vadeli planlar yapmak, uzak yerlerde bir şeyler araştırmak ya, işte, geleceklerini planlamak için, sıra dışı etkiler devreye girecek. Birçok Yay burcunun sağlığı, işi, efendim, evcil hayvanları, biraz daha günlük rutinleri, orada biraz daha kontrolü elde tutmaya çalışacaklar iş hayatlarında. Bu da yine hafta sonu özellikle 14 Nisan haftası çok önemli diye söylüyorum. Yani 3 tane gezegen burç değiştiriyor. Tıpkı 2025 yılına benzer bir hafta yaşayacağız ve bu etkiler 20'sinden sonra yani 21 Nisan haftası itibariyle daha böyle güçlü çalışmaya başlayacak. Vallahi yaylar için pozitif anlamda oldukça sizi yukarıya taşıyacak muhteşem bir enerji aktifleşiyor. Özellikle mutlaka yeni bir şeye başlamanızı tavsiye ediyorum. En azından niyetine girin derim. Evet, tarihi değişimler haftasındayız. Oğlaklar, yükselen burcu Oğlak sevgili dostlar. Terazi dolunayından yani birebir etki aldınız ve terazi dolunayın etkileri devam ediyor ve bu hafta 3 tane gezegenimiz burç değiştiriyor. 16'sında Merkür Koç'a, 18'inde Mars Aslan'a, 20'sinde Güneş Boğa burcuna geçiyor. Bu Oğlak burçları nasıl etkiliyor? Hemen şimdi bir kere 16'sı önemli. Oğlak burçlarının aile, yaşamsal kaynakları, yaşam yerleri, aile bağları, aidiyet duyguları, yer değişiklikleri hepsi değişiyor bu arada. Değişecek. Değişmeyenler de varsa mutlaka doğum haritalarına göre bakılması gerekiyor. Farklı tarihlerde olacaktır. Fakat Merkür'ün buraya geçişiyle beraber Oğlakların hayatlarında özellikle tabii Mars'ın da artık Yengeç burcundan ayrılması 18'inde bu çok önemli bu arada. Gerçekten çok hırpaladı Oğlak burçlarını. Çünkü tam karşılarından bir Mars yaklaşık 6 aydır geçiyordu. Mars da buradan Cuma günü itibariyle ayrılıyor. Oğlaklara ciddi büyük bir nefes aldıracak bu arada. Evet, bazı şeyler yolunda gitmemiş olabilir. Zorluklar yaşamış olabilirsiniz. Fakat bu hafta sonundan itibaren bilhassa da ayın 20'sinde Pazar günü Güneş'in Boğa'ya geçmesiyle hayatınızda bir şeylerin artık kesinlikle değişeceğini bilin. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve bu değişim olurken de hakikaten de yorucu olur. Yorulan oğlaklar var. Fakat artık bir yenilik yapmak için hani eskinin üzerine bir şey inşa etmek yerine yepyeni bir şey düşünmelisiniz. Yepyeni bir gelecek, yepyeni bir iş modeli ki kariyer evlerinde oldu bu dolunay unutmayın ve Mars'tan direkt kare aldı. İşte ilişkilerini etkiledi. Belki ayrılıklar yaşadı bazı şeyler, oğlaklar. İşte iş ortaklıklarında bazı sorunlar umduklarını bulamamış olabilirler. Fakat artık bu süreç tamamlandı sevgili oğlaklar. Özellikle toprak elementinin pazar günü itibariyle güçlenmeye başlaması demek ki bu eksikliği hepimiz yaşıyoruz aylardan beri. Toprak elementi hiç yoktu. Dolayısıyla oğlakları destekleyecek herhangi bir planet yoktu gökyüzünde. Fakat artık destek alıyorsunuz. Mars'ın da oradan ayrılması işte finans konularında evet bir tık daha böyle bir zaman olabilir. Ama tüm hazırlıklar tamamsa eylem zamanıdır sevgili oğlak burçları. Artık harekete geçme zamanı. Kararlarınızı söyleme, uygulama, aile içindeki konuları, işle ilgili ilişkiler, hayatın her alanında etki aldınız bu arada. Yani almadılar desem komik olacak. Bunu astrolojiden anlamayan bir insan bile hani hemen görebilir. Ama artık dediğim gibi bu haftadan sonra 20'sinden sonra daha doğrusu çünkü bir dahaki hafta daha çok etkilerini göreceğiz. Hayatınızda çok büyük değişimler olduğunu göreceksiniz. İnşallah hazırsınızdır buna diyorum ve tekrar geçmiş olsun diyorum Oğlak burçlarına. Kova ve yükselen burcu Kova olan sevgili dostlar. Şimdi Nisan ayının ikinci yarısı bambaşka geliyor. Hele 20'sinden sonra Nisan ayının iddiasını o zaman yaşamaya başlayacağız. Şimdi 14 Nisan haftasında bu üç gezegenin Merkür'ün, Mars'ın, Güneş'in burç değiştiriyor olması en önemli etkiyi aslında size verir. Çünkü gökyüzü sabitlere doğru ilerlemeye başlıyor. Kovalar için
daha relax bir süreçti. Şimdi 16'sında Merkür'ün Koç'a geçmesi ilerleyemeyen iletişimsel konular, işte seyahat, yolculuk, girişimler, teknoloji, alım satımlar vesaire, bu alanda hakikaten ve yakın çevrenizde olan iletişimi de güçlendirecek Merkür. Bir kere direkt harekete geçiyorsunuz. İşte araçlar da bunun içine dahil. Çünkü Neptün'le kavuşuyor ayın 16'sında. Mutlaka çok hızlı bir interaktif bir sürece geçiyor Kova burçları. Hemen 18'inde Cuma günü Mars Yengeç burcundan ayrılıyor ki işte günlük hayat, işi, sağlığı vesaire orada bayağı yoruldular. Artık ilişkiler evinize bir Mars geçiyor ayın 18'inde. Bu da demek oluyor ki Kova burçlarının ikili ilişkileri özellikle çok gündemlerine gelmeye başlayacak. Ortaklı işleri vesaire, yeni belki projeler oturacak, anlaşmalar yapılacak falan ki bu açıdan önemli. Hatta bu haftayı da değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Kariyerle, işle ilgili de önemli gelişmeler yaşayacak Kova burçları bu hafta. Ve en önemlisi de Cuma günü Güneş, artık yaşam enerjimiz Boğa burcuna geçişini yapıyor. Ben burada şunu söylemek istiyorum Kova burçlarına. Özellikle Güneş'in hani Boğa'ya geçmesi onları çok ilgilendiriyor. Bu arada Plüto zaten burcunuzda. Bu değişim, hani gezegenlerin değişiminden %100 en çok etkiyi alacak burçlardansınız ve o bu hafta başlıyor. 20 Nisan, 18 Nisan'da devreye giriyor. 20 Nisan ve sonrası hayatınızın hiçbir şekilde aynı kalmayacağını size söyleyebilirim. Yani mümkünse eğer bir doğum haritanıza baktırın, derece olarak hele etki alıyorsanız 20 Nisan ve sonrası Kovalar için gerçekten çok önemli bir döngü. Hayatlarında her şeyi değiştirebilirler. Ekonomik gidişatı, mesleki konuları, evlilikleri, iş projelerini. Eğer ki böyle bir iş, şirket ya da yönetimde olan biri olabilirsiniz, bir CEO olabilirsiniz. Bu anlamda çok büyük sorumluluklar yüklenecek Kova burçlarının omuzlarına ve köklü değişimler burada marjinal başlangıçlar getireceğini söyleyebilirim. Çünkü Uranüs'ten de ciddi etki alıyor, kendileri taşınırlar, başka yerlere gidebilirler. Ekonomi anlamında, finans anlamında da belki de dengeleri değiştirecek kararlar alabilirsiniz sevgili Kova burçları. 2025 yılına girdiğimizden beri en çok takip ettiğim, gözlemlediğim balık burçları. Çok enteresan etkiler alıyorlar gerçekten. Bir yandan iyi, güzel, hani bir yandan şartlara uyumlanmak bakımından söylüyorum bunu. Balıklar ve yükselen burcu balık olan dostlar. Şimdi Nisan'ın ikinci yarısına itibaren gökyüzü sizi daha rahat bırakıyor bu arada. Hani Venüs retrosu bitti. Merkür 16'sında balık burcunuzdan ayrılıyor. Dolayısıyla yavaş yavaş Venüs de burada son şeylere geliyor. Çok önemli kararlar, önemli gelişmeler süreci yaşadılar daha doğrusu. Ama bunu yaşarken de Mars'tan da böyle destek de aldılar bir yandan. Çocuklarından destek almış olabilir bazıları mesela. Sevgililerinden almış olabilirler böyle ilişkileri olanlar. 16'sında Merkür para evinize geçiyor. 18'inde Mars Aslan burcuna geçiyor. Artık o biraz daha günlük hayatı hızlandıracak bir alana geçiyor. 20'sinde ise Güneş Boğa burcuna geçiyor. Şimdi hepsi apayrı enerjiler ve etkiler. Biraz daha dağılıyor günlük hayatınızda yaşadıklarınızın konuları, konu başlıkları. Dolayısıyla balık burçlarının ama en önemli etki, yani Merkür'ün Koç'a geçmesiyle orada Neptün'le kavuşması bizim için çok önemli olacak. Parayla ilgili konular, gelirlerini bekledikleri yerler, kazançları, hanelerine, kasalarına işte giren para, ki bu hafta çok önemli gözüküyor. Bir parayla ilgili bir işi olacak bazı şeylerin, balık burçlarının çok da güzel olacağını düşünüyorum. Ayın 18'inde Mars'ın da Aslan'a geçmesiyle bence balıkların iş hayatlarıyla ilgili çok güzel bir döngü başlayacak. Elbette ki dönem dönem özellikle sert etkiler burada söz konusu olacak. Çünkü Mars'ın oraya geçmesi, Güneş'in pazar günü oraya geçmesi falan gökyüzünde böyle bir tek kare oluşturacak. Yani orada bazı zorluklar getirmeyecek değil ama hani birebir etki almıyor balık burçları. Hakikaten sıkıştıkları yerde
diyelim. Belki evrenin yardımını aldılar, arkadaşlarının yardımını almış olabilirler. Aile içinden beslendiler. Çünkü Jüpiter de onları destekleyen bir yerde aynı zamanda. Fakat bu hafta itibariyle bu yer değişimleri bence balıkların hayatlarında önemli bir işle ilgili, kazançları ile ilgili çok önemli bir gelişmeleri artık önünü açıyor. Ne bileyim, çalışma hayatlarında hızlanacaklar. Orada daha önemli radikal kararlar alacaklar. İşte finans konusunda bazı yön değişiklikleri yapabilirler. Yeni kazanç yollarına girişebilirsiniz. Bazı araştırmalar içerisinde de olabilirsiniz. Seyahatler yol açılıyor. Bu arada girişim yolları açılıyor. O da 20'sinden itibaren, bu arada Güneş'in boğa geçmesiyle yakın çevreleriyle daha sıcak ilişkiler içerisinde olacaklar. Satın almalar, ondan sonra kontratlar imzalayan, oldukça böyle hızlı bir, sirkülasyonu yoğun bir döneme giriyorlar sevgili balık burçları. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sizi destekleyen bir gökyüzü var. Yılın ikinci yarısında da desteklenmeye devam edeceksiniz. Hoşçakalın.